Herkese merhaba, Nefis Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çatal tatlısı tarifi vereceğim. İlk olarak şerbetimizi yaparak başlayacağız. 1,5 su bardağı şekere 2 su bardağı su koyuyoruz. Ve şerbetimizi kaynamaya bırakacağız. Şerbetim kaynıyorken içerisine birkaç damla limon suyu sıkıyorum. Bir 15 dakika daha kaynatalım. Şerbetimizi soğumaya bıraktık. Hamurumuz için şöyle sıvı malzemelerimizi bir kaba alıyoruz. Öncelikle bunları şöyle bir karıştıralım. Daha sonrasında un eklemeye başlayacağız. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Daha çok şöyle kurabiye hamuru gibi bir hamur bu. Hamurumuzu hazırladıktan sonra hemen şekil verip fırına verebiliriz. Bir ceviz büyüklüğünde önce yuvarlıyoruz. Daha sonrasında şu şekilde biraz uzatıyoruz. Biraz da bastırıyoruz. Bu haliyle tepsimize dizeceğiz. Ceviz büyüklüğü yeterli. Bütün hamurlarımızı bu şekilde yapıp tepsimize dizelim. Tatlılarımı hazırladım. Bu yarısı, geri kalan hamurumu şöyle bir poşetle dolabın buzluğuna koyacağım. Çıkarıp pratikçe hazırlar fırına veririm. Hamura hiçbir şey olmuyor. Çatal tatlısı denmesinin amacı işte çatalla şöyle izler verilmesi. Bütün hamurlarımızı şekillendirdik. Şimdi fırına gidiyoruz. Fırınımı 180 dereceye açtım. Alt üst kızarana kadar pişireceğim. Tatlılarımı fırında 180 derecede yaklaşık 40 dakika kadar pişirdim. Şimdi size pişme derecesini göstermek istiyorum. Daha çok bir kurabiye gibi, bir bisküvi gibi pişecek. Şöyle kırılacak arkadaşlar. Yani içerisi hamur asla değil. İlk sıcağını da çıkardım şerbetlemek için hamur olmasın diye. Bir 5 dakika kadar. Şimdi şerbetleyebiliriz. Başka bir tepsiyi aldım şerbetlemek için. Şöyle yavaştan şerbetini verelim. Şerbet soğuk, tatlımız sıcak. Şerbetin hepsine dökmedim çünkü hamurun da hepsini kullanmadım biliyorsunuz. Hamurun hepsini kullananlar şerbetin hepsini kullansınlar. Bunu da şöyle 15 dakikada bir şu şekilde ters çevirerek biraz da diğer kısımlarını şerbetleyeceğiz. Bu şekilde şerbetini çektireceğiz. Daha sonrasında da servise alalım. Tatlılarım şerbetini çekti. Hepsi hazır. Tatlımızın yapılışı bu kadardı. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Sütlaç tarifi. İlk olarak yarım su bardağı pirincimizi bir tencereye alıyoruz ve üzerine 2 su bardağı su koyuyoruz. Pirinçleri birkaç kez yıkadım. Çok fazla yıkamadım nişastası gitmesin diye. Pirincimizi ocakta bu suyu çekene kadar pişireceğiz. Size kıvamını tekrar ocak başında göstereceğim. Pirincim suyunu çekti. Şimdi sütünü ekleyeceğiz. 4 bardak sütü ekleyeceğim. 5. bardağı da nişastayı açmak için kullanacağım. Toplamda 5 bardak yani 1 litre süt koymuş olacağım. 1 bardak koydum. 3 bardak daha koyuyorum hemen. Şimdilik 4 bardak sütümü ekledim. Tekrardan kaynatacağım. Sütüm soğuk. Sütün soğuk olmasında hiçbir sıkıntı yok. Sadece zaman olarak biraz uzun sürede yapmış olursunuz. Sütlacım tekrardan kaynadı. İçerisine kaynamaya başladığında şekerimi ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Bu şekilde 10 dakika daha pişirelim. Sütlacıma şekerini attıktan sonra bir taraftan da nişastamı 1 bardak sütle açacağım. Çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Nişastamı pişmekte olan sütlacımın içerisine karıştıracağım. Sütlacımı 10 dakika kadar daha kaynattım. Şimdi hazırladığım nişastayı içerisine koyup 1-5 dakika kadar daha kaynatacağım. Hemen karıştırıyorum topaklanmaması için. Nişastalı şekliyle 1-5 dakika kadar daha kaynatalım. Daha sonrasında servise alacağız. Sütlacım hazır. Şöyle kıvamını da göstereyim size. Bunun soğuyunca biraz da koyulaşma payı var. Sıcakken kaselere alabilirsiniz. Biraz ılıdıktan sonra buzdolabına koyalım. Soğuduktan sonra tekrardan görüşelim. Sütlacımız hazır. Üzerine de biraz tarçınla servis yapabilirsiniz. Hatta vaktiniz varsa dolapta bir gün bekletirseniz lezzet farkını göreceksiniz. Nişastayı kıvamını tutturamadığım için koymadım. Nişasta tadını sevdiğim için koydum. Bu versiyonunu sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten çok güzel oluyor. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.
Soslu ıslak kek. Öncelikle kekimizi yapacağımız kabımızın içerisine 4 tane yumurtamızı kırıyoruz. 1 su bardağı şekeri de içerisine koydum. 3 dakika boyunca yumurtaların rengi dönene kadar mikserle çırpacağım. Yumurtalarımın rengi açıldı ve bu aşamada 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 paket vanilya, 2 paket kabartma tozumu atıyorum. 1 dakika daha çırpıyorum. Artık mikserle işim bitti. Sıvı malzemelerimi iyice homojen hale getirdikten sonra kakaomu, unumu içerisine ekleyerek, elekten geçirdim bu arada unu. Çırpıcı yardımıyla yavaşça karıştırarak malzemeleri iyice yediriyorum. Unu ve kakaonu da karıştırdıktan sonra şöyle bir borcamı yağladım dibini. Tereyağı, normal sıvı yağ ya da margarinle yağlayabilirsiniz. Borcamım 25'e 35. Kekimi borcama aktarıyorum. Sıvı kıvamda olması sizi endişelendirmesin. Pamuk gibi bir kek olması için bu kıvamda olması gerekiyor. Sünger gibi bir kek elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdi kekimi birkaç kez bu şekilde vurarak havasını alacağım ve fırına vereceğim. Fırınımı önceden 100 derecede ısıttım. Daha sonrasında 180 dereceye aldım. 180 derecede 40-45 dakika civarında pişireceğim. 30 dakika fırının ağzını kesinlikle açmayacağım. Kekimiz pişti arkadaşlar. Bu ölçülerde borcamınız yoksa yuvarlak bir tepsiye de koyabilirsiniz. Kekimin üzerini şöyle temiz bir bezle kapatıyorum. Sıcağı çıkana kadar bekleteceğim. Sıcağı çıkarken de bu aşamada sosumu hazırlayacağım. Sos için 1,5 su bardağı sütümü bir tencereye alıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağımı koyuyorum. Yarım su bardağından biraz fazla şekerimi de koyuyorum içine. Ve 2 kaşık kakaomu da ekleyerek bunları güzelce çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Sosumu orta ateşte yavaş yavaş karıştırarak kaynayana kadar pişiriyorum. Sosum kaynadı arkadaşlar. Bu şekilde 1 dakika kadar daha kaynatıp altını kapatacağım. Kekimin ilk sıcağı çıktı arkadaşlar. Sosumu da ocaktan yeni aldım getirdim. İkisi de sıcak şu anda. Kekimi dilimliyorum öncelikle. Ve sosumu üzerine döküyorum. Her yerine gelecek şekilde döktüm. Kekimin sosu çekmesini bekleyeceğim. Güzelce çekti. Üzerine dilimlerimi Hindistan cevizi koyuyorum. Kekimizin yapılışı bu kadardı arkadaşlar. Şöyle içerisinde göstermek istiyorum size. Brownie tadında ıslak, güzel, yumuşacık pamuk gibi bir kek oldu. Afiyet olsun. Kadayıflı muhallebi kremamızı yapmakla başlayacağız. Kremamız için 4 su bardağı sütümüze 2 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Yumurtamızı koyuyoruz. Vanilya ve krem şanti hariç diğer malzemelerimizi koyuyoruz. Karıştırıp pişireceğiz. Şimdi ocağımıza geçelim. Kremamızı bir güzel kaynatalım. Kremamızı pişirirken devamlı karıştıracağız. Karıştırmayı ihmal etmeyelim. Muhallebim kıvam almaya başladı. Kaynadı. Şimdi vanilyasını atıyorum. Bu şekilde 1-2 dakika daha karıştırıp altını kapatabilirsiniz. Muhallebimi soğumaya bırakıyorum. Artık kadayıfımızı kavurmaya geçebiliriz. Kadayıfımızı kavurmadan önce şu şekilde elimizle küçük küçük parçalara böleceğiz. Kadayıfınız buzluktan yeni çıkarmış olursanız daha rahat yaparsınız. Şöyle parçalara ayırıp öyle kavuracağız. Bunu kavrulmuş da alabilirsiniz. Böyle bir kaba yapacağım arkadaşlar. Bunun ölçüsü 26 santimetre çapı var. 5 santimetrede derinliği var. Öncelikle geniş bir tavada tereyağımızı ya da margarinimizi eritiyoruz. Eriyen yağımıza ocağımızın altını kısıp kadayıflarımızı ekliyoruz. Üzerine şekerimizi de ekliyoruz. Ve yine karıştırarak kavuracağız. Karıştırmayı bırakmayacağız. Kısık ateşte yavaş yavaş karıştırarak kavuracağız. Kadayıfım yavaştan renk almaya başladı. Şimdi bu aşamadan sonrası biraz daha hızlı gelişiyor. Hızlı renk alıyor. Çok kontrollü ve dikkatli olmak gerekiyor. Aralarda renkleri atmaya başladı. Bu aşamada cevizini vereceğim. Rengi tam dönünce de altını kapatacağım. Şimdi biraz daha cevizle birlikte kavuralım. Kadayıfımı kavurdum. Güzelce renk aldırdım. Şimdi bunu böyle altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Fakat üstünü kapatmayacağım. Üstünü kapatırsanız yumuşar. Kıtır olması gerekiyor. Muhallebimi soğuttum. Bir paket pudra şekerini atıp karıştıracağım. 3-4 dakika kadar karıştırdım. Şimdi ürünlerimi birleştirmeye geçebilirim. Kabımıza öncelikle şöyle kavurduğumuz kadayıfın yarısını tabanına koyuyoruz. Yayıyoruz. Arasına muhallebiyi koyacağız. Muhallebiyi spatula yardımıyla düzgünce yayıyoruz.
Son olarak üzerine kalan kadayıfımızı da koyup kadayıflı muhallebimiz hazır. 4-5 saat dolapta dinlendireceğiz. Daha sonra servise hazırlayacağız. Tatlımı 4-5 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Şimdi servis için dilimleyeceğim ve servis tabağıma alacağım. Tarifimizin yapılışı bu kadardı. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kabak tatlısı tarifi. İlk olarak kabaklarımı akşamdan şekere yatıracağım. 1 kilo kabağım var. Şeker koydum. Bu şekilde sabaha kadar bekleteceğim. Sabahta pişirme işlemini yapacağım. Ertesi gün oldu. Kabaklarımızın içine attığımız şekerler şu şekilde su haline gelmiş dibinde. Kabağımıza hiçbir şey eklemeden altını açacağım. Kapağını kapatıp kısık ateşte yumuşayana kadar pişireceğim. Yumuşayana kadar kapağı kapalı olacak. Yumuşadıktan sonra da kapağını açıp içerisinde su kaldıysa onu çektirene kadar pişireceğiz. Şimdi kapağını kapatalım. Ara ara da lütfen kontrol edelim yumuşayıp yumuşamadığını. Çatal yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Kapağı kapalı şekilde pişirdim. Şöyle göstereyim. Artık yumuşadılar. Çatal çok güzel bir şekilde hepsine giriyor. Şöyle göstereyim. Birkaç tane. Daha önceden de kontrol etmiştim. Kontrol ede şöyle ağzı kapalı şekilde pişirdim. Şimdi gördüğünüz gibi hala suyu var. Bu suyu kapak açık şekilde çektireceğiz. Kabaklarım suyunu çekti. Suyunu buharlaştırdım kapağını açıp. Gördüğünüz gibi. Şimdi soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra da servis edeceğim. Kabak tatlımızın yapımı bu kadardı. Sizler de üzerini tahin veya cevizle süsleyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bisküvili pasta tarifi. İlk olarak 4 su bardağı sütümüze krema malzemelerimi karıştırarak işe başlıyorum. Şekerimi koydum, yumurtamı koyuyorum, nişastamı ekliyorum, unumu ekliyorum, kakaomu ekliyorum. Bunları bir güzel karıştıracağım, pürüzsüz hale getireceğim. Margarinimi koymadım, onu piştikten sonra koyacağım. Güzelce karıştırdım. Şimdi kremamı ocağa alacağım. Ocakta topaklanmaması için sürekli bu şekilde çırpıcı yardımıyla karıştırarak yapacağım kremamı. Kaynadığını bu şekilde göz göz olmasından anlayabilirsiniz. Göz göz olduğu zaman hemen margarinimi koyuyorum. Yine karıştırarak 1-2 dakika daha ocakta tutacağım. Daha sonrasında ocaktan alacağım. Kremamı ocaktan aldım. Bir çırpıcı yardımıyla 2-3 dakika kadar kremamı yine çırpacağım. Kremamız hazır. Şimdi bunu bir kenara alalım. Borcamım bu şekilde. Elinizde varsa kare borcam kullanabilirsiniz. Ekstradan 1 bardak sütüm vardı. Onu da genişçe bir tabağa aldım. Öncelikle bisküvilerimi şu şekilde süte batırıyorum. Borcamıma diziyorum. Tabanımızı bu şekilde oluşturacağız. İlk tabanımızı döşedikten sonra hemen üzerine biraz kremamdan koyuyorum. Bisküvilerimin üzerini kapatacak kadar olsa yeter. Tekrardan süte batırarak bisküvi döşüyorum. Bir kat daha döşedim. Bir kat daha krema koyuyorum. Yine bisküvi döşüyorum. Ve yine krema. Bu şekilde ne kadar kat oluyorsa yapın. Benim 4 kat oluyor. Sizlerin de kaç kat oluyorsa borcamınıza bir kat bisküvi, bir kat krema olacak şekilde dizelim. En üstte de sadece krema koyup pastamızı soğutmaya bırakacağız. Pastamın son katını da koydum. Toplamda 4 kat oldu. Şöyle bir spatula yardımıyla bu üzerindeki kremayı düzleştirebilirsiniz. Hindistan ceviziyle de süsleyeceğiz ama soğuduktan sonra. Şimdi bunu en az 4-5 saat kadar dolapta soğumaya bırakmamız gerekiyor. 4-5 saat dinlendirelim. Soğuttuğum pastamın üzerine şöyle Hindistan ceviziyle süsleyeceğim. Fındık varsa fındık da olur. Hindistan cevizi de olur. Fark etmez. Artık pastamı servise alabilirim. Bisküvili pasta tarifimiz bu kadardı. Sizler de beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.